Son birkaç haftadır akşamları evde kendime ahşap bir tekne oyuyorum. Böyle yelkenlimsi. Çok da güzel bir tekne oluyor. Yaklaşık 2 hafta önce yine bu tekneyi oyarken ıskarpayla kaydı ve elimi kestim. Yaranın ciddiyetini tam anlayamadık ve hastaneye gittik. Doktor dikişe gerek olmadığını ama atel takmam gerektiğini söyledi. Ve elim 10 gün sarılı bir şekilde atelde kaldı. Şükürler olsun artık iyileşti elim. Ama bu 10 gün boyunca elim sürekli sargıdaydı. Elimi yıkamak, bir şeyler yemek, yazı yazmak, tekrar tekneyi oymaya devam etmek, bunların hepsi çok zordu. Sargıyı ilk açtığım zaman elimi kendi kendime sabunlayabilmek inanılmaz mutluluk verici bir deneyimdi. Deneyim diyorum çünkü sanki ilk kez yaşıyormuşum gibi oldu. Acaba bebekler de ilk doğduğu zaman böyle bir şeyler mi hissediyorlar diye düşündüm. Suya dokunmak, o suyun elimdeki, parmağımdaki hissi, elimi birbirine değdiği zamanki his, tekrar ahşaba, bir şeylere dokunmadaki his, bunların hepsi gerçekten çok mutlu ediyordu beni. Ve fark ettim ki bu ufacık şeyler bile bize böylesi mutluluk verebiliyorsa, acaba yaşamda daha neleri gözden kaçırıyoruz? O birkaç gün tekrar ellerimi kendim yıkayabildiğim için minnettar hissettim. Tekrar bir şeylere dokunabildiğim için şükrettim. Sıcağı, soğuğu, ahşabı, metali hissedebildiğim için çok mutlu oldum o günlerde. Hatta o parmağım birbirine değdiği zaman bile mutluluk veriyordu bana. Fark ettim ki her gün böyle mutlu olabileceğimiz binlerce anı görmezden geliyoruz. Yaşamak, mutlu olmak o kadar da karışık değil aslında. Haberimiz yok ne kadar muhteşem olduğumuzdan. Belki de aradığımız şey, yıllarca peşinden koştuğumuz şeyler her zaman gözümüzün önündeydi, elimizdeydi, avucumuzun içindeydi belki. Belki bu küçük şeyler, dokunmak bile bizi oraya götürecek olan yoldaydı. Robert De Niro'nun oynadığı Uyanışlar diye bir film var, 1990 yapımı. Bu filmde katatonik hastalar deneysel bir ilaç sonucunda bilinçlerine tekrar kavuşup hayatlarına devam edebiliyorlardı. Robert De Niro'nun oynadığı karakter 30 yıl sonra bu komadan çıktığında hayatı tekrar deneyimlemeye başlamıştı. Bir çocuk gibi algılıyordu her şeyi. Çünkü en son bıraktığı hayat 30 yıl önceydi. Artık iyice iyileştiği zaman o akıl hastanesinin komitesinin karşısına çıktı ve bir talebi vardı. Dışarı çıkmak. Komite neden diye sorduğunda o cevap beni çok etkilemişti. I'd go for a walk, I'd look at things, I'd talk to people. I would decide if I want to go in this direction or that direction or straight ahead. I would do all the things that you people take for granted. Bu geçirdiğim el yıkama mucizeli birkaç günden sonra bu filmi tekrar hatırladım. İzlemek isteyen olursa açıklamalara filmin adını yazarım. Düşünsene her gün farkında bile olmadan yaptığımız belki de milyonlarca mucize var. Küçücük şeyler ama hayatı ne kadar etkiliyor. Yaşamı yaşam yapan ufak ufak şeyler. Eminim ki şükredebilecek milyonlarca şeyin vardır şu an. Yaşamı ertelemek için hayatı bahane etme. Senin kavgan başka. Bu yaşama engel değil. Bu güzel bir çiçeği koklamaya, güzel bir müzik dinlemeye, bir yemek yapmaya, bunlar engel değil. Engeller kendi zihnimizde var sadece. Eğer bir şey yapmak istiyorsan ya bir yolunu bulursun ya bahane bulursun. Bu senin elinde. Yaşamı göz ardı etmeyelim. Ufak ufak güzelliklerle başlayalım fark etmeye hayatı. Ama gerçekten çok alakasız ve çok ufak bir şey de olabilir. Sadece dene, gününü nasıl etkileyecek o senin. Bak gör. Mesela yerdeki bir çöpü çöp kutusuna at. Ağır bir şey taşıyan birine ufak bir yardım et mesela bugün. Sadece meraktan bile yapabilirsin. Bir şey bekleme ama yeter ki. Sadece dene.
Bak nasıl hissedeceksin. İnsanın savaşı almakla vermek arasında. Ve barış verdikçe olacak dostum. Sadece ufak ufak başla. Ufak ufak başlayalım hep birlikte. Ve farkında olalım yaptığımız her şeyin. O ağzına attığın bir lokma ekmeğin, elini yıkarkenki suyun, sabunun köpüğünün, başına değen rüzgarın, o saçlarına dokunan havanın farkında olalım. Yürüdüğün toprağın farkında olalım. Bedenimizin, hislerimizin farkında olalım. Gerçekten içinden ne geliyor? Her ne geliyorsa onu bir nar gibi düşün ve tohumlarını ekmeye başla. Ne olursa olsun sadece paylaşmak için yap. Herhangi bir sonuç beklemeden ufak ufak yaşamı paylaşalım. Çünkü bu küçücük farkındalıklar hayatını cennet yapacak olan şey dostum. Bu akşam sevdiklerine zaman ayır mesela. Bir süredir aramadığın o arkadaşını ara, biraz sohbet et. Ya da o sürekli nefret ettiğin, seni rahatsız eden biri varsa, bugün ona bir tekrar bak ve onda bir tane güzellik bulmaya çalış. Herhangi bir şey olabilir. Sadece orada bu zamana kadar gözünden kaçırdığın o güzellik ne? Yaşamdaki o güzellik parçaları, o iyilikler nerede? Gel bunları bulalım, bunları paylaşalım ve bunları yapalım birlikte. Yaşamı göz ardı etmeyelim dostum. Avustralyalı bir hemşire var. İsmi Bronnie Ware. Bu kadın İngiltere'de bakım hemşiresiymiş. Ölmek üzere hastaların son haftalarında onlara eşlik eden bir hemşire. Ve buradaki deneyimlerini ölmek üzere olan insanların en büyük 5 pişmanlığı adlı bir kitapta toplamış. Başlıklar şöyle. Keşke kendi hayatımı yaşama cesaretini gösterebilseydim. Keşke o kadar çok çalışmasaydım. Keşke duygularımı ifade etme cesareti gösterebilseydim. Keşke arkadaşlarımla daha fazla vakit geçirseydim. Keşke daha mutlu olmama izin verseydim. Bence bunları hepimizin ortalaması olarak düşünebiliriz. Bunlar pişmanlıklar. Yaşamı, o ruhumuzun sesini göz ardı ettikçe başımıza gelme ihtimali yüksek olan pişmanlıklar bunlar. Tabii ki de böyle olmak zorunda değil. O yüzden gel başka şeyler paylaşalım. Her gün bir şeye şükredelim mesela. Her gün bir şeye minnettar olalım. Her gün bir şeyden mutlu olalım. Belki ufacık, küçücük bir şeyden. Ama bu refleksi hayatımıza sokalım. Ben bu yaşama, hayatıma, fark edebildiklerime minnettarım. Sen neye minnettarsın?